1961 doğumluyum. Ayten Akkoyunlu. Bir tane çocuğum var. Benim ufaklığım, 5 yaşındaki halim Paşa'da geçti. Sümbül Efendi'nin bir arka sokağı da geçti. 5 yaşındaydım ama güzel günler yaşadık biz. Güzel şeyler gördük, dostluklar. Orada yaşadık ve yaşamaktan da şu an ben Paşa'dan başka bir yere gidip oturamıyorum. Paşa'dır, Yarımada'dır. Tarih kokuyor zaten her taraf. Tarihin içindeyiz bu güzel şeyde. Eşim 10 yıl oldu vefat edeli. Ben de oğlumla beraber yaşıyorum. Kardeşim var, Tekirdağ'da yaşıyor. İstanbul doğumluyuz. Babam ayakkabı fabrikamız vardı bizim Rami Kışla'nın karşısında. Oradaydık, sonra oraya geçtik. Oradaydık, ayakkabı fabrikamız devam etti. Babam çok yardım ederdi, olmayanlara ayakkabı verirdi. Okullara getirirdi, okullarda kim ayakkabısız öyle. Babam, annem, ailece böyleydik yani biz, bir de kardeşim. Başka kalabalık bir aile değildik yani. Şöyle diyeyim size, 5 yaşındaki halimi hatırlıyorum. Yaptıklarımı da hatırlıyorum. Sümbül Efendi'nin bir arkasında şu an Yapı Kredi'den girdiğine sağdaki sokaktaydı. Orada Helene teyzemiz vardı. Ermeni bir teyzemiz vardı. Başka şeyler vardı, teyzelerimiz vardı. Komşularımız vardı. Bir oda vardı. Bir odanın içinde ailece orada büyüdük. Bir mutfak vardı, bir banyo vardı. Oralarda büyüdük. Oralarda ettik. Oyunlarımız, tabii ki oyun oynardık. Beş taşlarımız vardı. Mendil kapmaca oyunumuz vardı. İp atlama vardı. 2 ip atlardık. O şekildeydi. Güzel bir oyun yapardık. O zamanlarda sakalar vardı. Su taşırlardı tenekeyle. Sakalarımız vardı. Ve gazozcu vardı. Arabayla gazoz diye geçerdi. Biz de gazoz isterdik ki alalım gazoz içelim diye. O zamanlar Arap kızı vardı. Bir sakızların üstünde zambo sakızlı. Onlardan isterdik. Kanyana şekeri vardı. Onlardan isterdik çocukken. Öyle giyim mağazaları yoktu eskiden. Bir arabacı gelirdi, etekler getirirdi, bluzlar getirirdi. O arabalardan alınırdı giyimlerimiz. Öyleydi. 5 yaşındaki halimden bahsediyorum. Ya hepimiz bir yerde yatardık. Annemin tabii ki karyola vardı eskiden. Demirdendi karyolalar. Orada babamla yatardı. Kardeşimin de şeyi vardı, beşiği vardı üstlerinde. Onlar sallardı. Ben de ayrı yatardım. Ayrı yatardım ve çok böyle buzdolap yoktu eskiden. Buzcu geçerdi. Buz alırdık ki soğuk, annem babam alırdı. Soğuk su içelim diye. Ve günlük alınırdı. Öyle yiyecek yoktu yani o zamanlar fazlasıyla. Ve böyleydi, güzeldi bir evin içindeydik. Radyomuz vardı. Arkası yarın annem piyes dinlerdi. Biz de onu dinlerdik. Piyeslerimiz vardı. Saat 10'da, sabah 10'da başlardı. Ve biz de onlara dinlerdik, katılırdık yani. Soba, odun sobası, kömür sobası, onunla ısınırdık. Güzel bir ısınma şeklimiz ve koku olarak da portakal kabuklarını koyardı annem. Mis gibi bir koku salardı ortaya. Çok nadir 2 katlı evler vardı o sokakta. Çok nadir 2 katlı evler bulunuyordu. Şöyle diyeyim, güzel bir dostluk vardı, güzel bir görüntü vardı, güzel bir komşuluk vardı. Şimdi onların hiçbiri yok artık. İnsanlar çok çıkarcı oldu. İnsanlar çıkarı var diye biz de çıkarcı insanlardan uzaklaşıyoruz. Sümbül Efendi'nin bir arkasında bahçıvan vardı. Cevizler olurdu, cevizleri toplardık eteğimize. Ama bahçıvan geldiğini kovalarken bizi eteklerimizden dökerdik korkudan o cevizleri. Dutlar vardı, incir vardı, erik vardı. Hepsi bahçemizdeydi. Limon ağacı bilen vardı. Limonu hatırlarım.
Elene teyzemin bahçesindeydi. O zamanlar taşındık, Rami bölgesine geldik. Babamın orada fabrika olduğu için. Ben ilkokula başlayacağım zaman biz 7 yaşında okula gittik. Erken yoktu. Sabah gidiyorduk okula, öğlen geliyorduk, yemeğimizi yiyorduk. Akşamına 3.30'da bitiyordu okul. Okulumuz bitiyordu. Ben kapının önüne çıktım, siyah önlüğümü giymişim. Beni götürecekler diye annemi babamı bekliyorum okula. Okul müdürü geçti, Tantavi Okulu'nda okudum. Zeki Bey vardı. O beni tuttu elimden götürdü okula. Ve okulumuzda tiyatro vardı, sinema vardı. Hepsi vardı, kantinimiz vardı. Ama bizi tek benim üzüldüğüm şey şöyleydi. Bize Amerikan sütü içirdiler. Amerikan sütü, Amerikan yağısı verirlerdi onlara. Poğaça yapacak annem, börek yapacak. Bir kişi poğaça yapardı, bir kişi de tatlı yapardı. Onları yediğimiz için, bize Amerikan şeylerini verdiği için o zamanlar üzülüyorum yani, sıcak bir süt ama süt tozuydu onlar. Ve okul hayatımız da çok güzel geçti. Arkadaşlıklarımız çok güzeldi. Ve öğretmenlerimiz de çok güzeldi. Biz 5'i bitirdiğimizde bitirdik sayılmıyorduk. Tekrar bizi sınava sokuyorlardı. Ondan sonra geçersek geçtin ilkokulu derlerdi. Çok güzel yaşadık biz. Çok güzel şeyler yaşadık. Çok güzel, iyisini yedik. O domates çıktığı zaman elma gibi yerdik onu ki mis gibi kokusu vardı. Öyle yazlık kışlık kıyafetlerimizi annemiz bavulu açtığına, yazlık kıyafetlerim şu varmış bu varmış, kışlık kıyafetlerim şu varmış bu varmış. Ama güzel günlerdi, çok güzel günlerdi. Mesela ben mağaza yoktu. Çok eskiden mağaza yoktu. Babam bizi yazlığa götürecek. Büyükçekmece bizim yazlığımızda. Arkası salatalık tarlası ve domates vardı. Orada ben Migros arabasının sesini duyardık. Alışveriş ederdik Migros arabasında. Şey yoktu yani, marketler yoktu. Gider gelirdik, kapılarımız açıktı. Gider gelirdik, onlar turşu verirdi, onlar yemek verirdi. Ben çocuklardan özenir, yağ üstüne şeker ufalardı. Ben de istiyorum ondan deyip bana da annem verirdi ama yiyemezdim onlar gibi. Hepsi vefat ettiler. Vefat edince ama bu anılar kalıyor anlatırken. Şurada şu vardı, şurada şu vardı deyip. Mesela poğaçacılar vardı, sokak poğaçası satanlar. Giderdim 2 ev öteydi, öte otururlardı. Poğaçayı erken saatte yaparlar ve erken saatte çıkarlardı satmaya. Eskiden sokak poğaçaları, şimdi de vardı. Daha hala çok severim öyle sokak poğaçasını. Süt annem vardı Paşa'da, aynı sokakta. Süt anne derdik, Kıymettir adı. Elene teyzem vardı Ermeni. Eşi Mustafa abim var, Ahmet abim vardı. Arabası vardı onun, çok değişik bir arabaydı. O gelince girerdik arabasına, otururduk onun. Bir sürü kişiler vardı, Sevim, hatırlıyorum onları. Hayriye teyze vardı, evine giderdik, yağ ekmek sürerdi, üstüne poy sürerdi bize yemek için. En lüksü kremalı bisküviydi. Başka verecek bir şeyler yoktu yani. Kahve vardı, kahve içerdik, kültürümüz kahve. Onları içerdik ama çok güzel günler diyorum ben onlara. Tatlar başkaydı. Komşuluk tadı da başkaydı. Yiyeceklerin tadı da vardı. Annemin sütü az olduğu için o da kızı olmuş. O kızına süt verirken annemin sütü kesilmiş. O da kardeşime vermiş. Süt anne öyle derdik. Bir kaynana şekeri vardı. Bir de zambo sakız vardı. Bir de gazozcu gelirdi el arabasıyla. Gazoz alırdık, o kadardı. O kadardı. Bisküvi de kremalı bisküviydi, başka yoktu, en lüksü. Düz bisküviler daha çoğunluktaydı. Bulgaristan'dan gelenler vardı. Selanik'ten gelenler vardı. Arnavutluk'tan gelenler vardı, onlar vardı. Değişik bir kültürleri vardı. Biz de Selanik'ten geldik.
Biz de Selanik'ten, dedelerim, anneannelerim Selanik. Göçmeniz biz de. Ayrılıyordu tabii ki göçmenler, Arnavutlar, Macırlar vardı. Hepsi ayrı ayrı bir ırktık yani. Mahallede sandalyeler konur, açıklık bir yere. Tabii ki düğün yapılırdı. Parlak parlak elbiseler giyerlerdi. Hoşuma giderdi. Ben de gidip onların yanına oturur, çocuğum, oturur onların elbiselerine bakardım. Güzeldi. Ben 81 yılında evlendim. Ondan sonra bir oğlum oldu işte. O da Nur Düğün Salonu şeyde söyleyeyim Laleli'de. O salon oradaydı. Lüks bir salondu. Orada oldu. Gelirdi. Çalgıcılar gelirdi. Darbukacılar gelirdi. Zurnacılar gelirdi. Ama severdik onları, davulcular. Gelirdi. Hoşumuza giderdi. Değişik bir. Aynı şekildeydi. Gelen eskiden öyle altın falan yoktu. Altınlar yoktu. Eskiden sana saat alınırdı. En lüksü saattı. Erkek çocuklarında, sünnet törenlerinde. En lüks saatti. Tabii ki para verilirdi, şey verilirdi. Tabak çanak gelirdi. Öyleydi. Bayramlaşırdık. Bayramda komşularla bayramlaşıp ondan sonra akrabalarımıza giderdik. Ve akrabalarımıza giderken badem ezmesi götürürdük. Badem ezmesi, eğer kurban kesmişsen kurban eti götürürdük. Şey vardı, çok eskiden bir şekerci vardı, şekerciden alırdık. Dolma yapılırdı, zeytinyağlı dolma, börek yapılırdı. Gelen kişilere ikram edilirdi. Karpuz varsa karpuz kesilirdi, meyve daha çoktu. O şekilde ikramlarımız vardı. Gelen kişiye bir gün önceden hazırlık yapılırdı. Rami'de okudum ama buraya geldim. Cağaloğlu'nda da Adalet Yüksekokulu'nu kazandım. Oraya gittim. Milli Eğitim sınavına girdim. Ve ihtilal olduğu için fes oldu bizim. Erkek lisesinde de sözlüğe girmiştik. Orada bize sordular ki muson rüzgarı nereden esiyor, nereden oluyor diye. Arşimet Kanunu. Ben de dedim ki bir 4-5 kişi vardı karşımda. Bize bunları soracak kimse yok. Niye sorsunlar bize bunları? O değilmiş. Konuşmak amaçlıymış. Konuşturmakmış beni. Oymuş. Ve fes olunca da olmadı. Adalet Yüksekokulu'nun 1. sınıfından ayrıldım. Fen bölümü mezunuyum. O zaman onları okumak çok zordu. 79'unda üniversite gibiydi fen bölümünü bitirmek. Yemek için veya muhallebi için. Pierre Loti'ye giderdik Cağaloğlu'ndan. Çok güzel günler yaşadık yani. Güzel günler gördük. Şimdi insanlar sahte geliyor bana. Okulum Gazi Osman Paşa, Rami arasında. Tantavi'de okudum Rami'de. İlkokulumu orada bitirdim. Ortaokulu Rami'de tekrar okudum. Plevne Lisesi'nden mezunum. Orada okudum. Ve çok güzel okul okuduk biz. Derslerimiz çok iyi, boş geçmiyordu yani bizim derslerimiz. Çok güzeldi derslerimiz. Ve orayı bitirdik işte. Oradan yedek öğretmenlik yaptım ben. O zaman lise mezunlarını alıyorlardı ilkokullara. Yedek öğretmenlik yapıyorduk. Hamile bayanların yerine, hasta olanların, bayanların yerine gidiyorduk yani. Tabii Adalet Yüksekokulu'na geçtim. Orada ilk girdim. Oraya girince işte bir yıl durmadım, evlendim. Eşim de okursun dedi, yollamadı. Şimdi yok orada, şu anda yok. Şu anda oralarda çok güzeldi. Her yer tarihti, gene tarihti. Güzeldi. Benim o zaman Plevne Lisesi'nde okuduğum zamanlar söyle kışla vardı. Kışla da subaylar yaşıyordu. Şimdi kütüphane oldu. Gülhane'ye giderdik çok. Gülhane'de daha çok geçirirdik. Öğrencilerin çoğu Gülhane'ydi. İşte Pierre Loti'ydi. Oralara giderdik. Başka da piknik yapmaya da unuttum onu ya.
bir yer vardı. Oraya giderdik pikniğe. Meşhur Belgrad ormanlarına giderdik piknik yapmaya da. O şekildeydi. Lokantalara çok gittik. Ömür lokantası şu an daha çok var. Ömür lokantası şimdi bilen var. Ziya var, Beyti var. Onlara giderdik. Samatya'ya gelirdik. Samatya'da kayıklar vardı. Kayıklara biner bir tur attırırdı babam. Boştu, kimse yoktu o kadar çok. Oradan denize girerlerdi. Biz de bakardık. Denize giriliyordu. Yani ben bilen ufakken girmiştirim orada kenarda. Ondan sonra güzeldi yani Samatya. Çok güzeldi. Daha çok okul sinemalarında, okullarda vardı. O sinemalara giderdik. Bir de yazlık sinemalar vardı. Onlara giderdik. Gazoz içmeyi çok severdik orada. Çekirdek yemeyi çok severdik. Güzel böyle filmlere giderdik. Ağlardık, ederdik. Ay nasıl oldu falan deyip. Ama her cumartesi, pazar sinemamız vardı. Hayvanat bahçesiydi. Hayvanlar vardı. Yeşillikler, çiçekler vardı. Ama Gülhane'de yol yoktu öyle. Hemen direkt gittiğin zaman denize ayağını sokabiliyordun. Yol yoktu. Mesela şunu benim hep eşim söyler. Eşim Yedikulelidir. Belgrad kapı, Yedikule kapısına kadar denizmiş eskiden. Deniz olduğunu söyler. O buradan bir yerden gireriz biz ama şeyden çıkarız, Sultanahmet'ten çıkarız. Yer varmış yerin altında. Öyle derdi, anlatırdı. Ondan önce çok kötü şeyler gördük. Ben teyzemin oğlunu kaybettim, aldılar, vurdular onu. Ölüm oldu ve okullarda hep boykot oluyordu gittiğimiz zaman. Giremiyorduk. Sağcı ve solcu vardı. Giremiyorduk okullarımıza. Boykot oluyordu. Çok zor şartlarda okuduk. Ve okulumuzda da voleybol vardı. Spor vardı. Voleybol oynardık. Güzel bir şeyler, faaliyetler vardı yani. Babam götürürdü. Ufakken gazinolara giderdik. Gar gazinosu vardı. Yenikapı'da gazino vardı. Çakıl'la Gar'a gittiğimi, babam götürdüğünü bilirim. Eşimle de gittim. Güzel gazinolar vardı, eğlenceler vardı. Güzeldi yani. Değişiklik yani, o devamlı değil. Arada bir giderdik yani. Lokantaları biliyorum. Birisi Ömür dedim. Ömür'e giderdik. Vefa Bozacısı'na giderdik. Ziya vardı, Ömür vardı, Beyti vardı. Onlara giderdik. Ve çok güzel de günler geçirdik yani. Tabii ki pastane vardı. Çok nadirdi bir tane. Pasta alırdık veya kurabiye alırdık. Gelirdik, yerdik evde yani hepimiz. Ben sonra ilkokuldayken Fatih'te bir yer vardı. Nehir mağazası, örme iş vardı. İnci ayakkabı vardı. Ondan sonra şey vardı, adını unuttum. Moya'da birisi vardı, çok ünlüydü. Onlardan alışveriş ederdik, götürürdü. Annem oradan alırdı. Bizi de İnci'den ayakkabılarımızı alırdık. Örme işten, Karaca'dan. Oralardan giyinirdik. Çok az mağaza vardı. Çok nadir bir mağaza. Daha çok terziler vardı. Terziler şey yapardı. Dikerdi, kumaş götürüp. Diktirdim. Bahçıvan pantolonum vardı. Çok severdim. Ondan sonra birkaç tane bluz, bahçıvan pantolon, kadife, havlu kumaştan şeyimiz vardı yazlığa gittiğimiz için. O havlu kumaştan giyinirdik yani. Pazar vardı. Küçük bakkallar vardı. Pazardan alırdık. Filelerimiz vardı eskiden. Filelere doldururduk. Kese kağıdı vardı. Hiçbir zaman poşette değillerdi hiçbiri. Kese kağıdında filede taşırdık yani alırdık. Çilek mi aldık? Ufak bir kasa çilek alırdık. Böyleydi yani. Ve şeyler vardı, su içinde, eskiden sular yoktu evde, sucular vardı.
Sucular getiriyordu suları. Tabii ki herkesin evinde bir çömlek vardı. O çömleği doldururdu. Yerin altındaydı. O çömlekten maşrapayla alıp verirdik, herkese içerdi. Kasabımız vardı, bakkalımız vardı. Gider alır gelirdik, yani onlardan alışveriş ederdik. Ama kışın da en büyük şeyimiz, zevkimiz, kar yağdığına tahin pekmez alırdık, geçerdi, bozacı geçerdi. Tahin pekmez deyip onlardan alırdık. Ama onların tadı yok tabii ki. Tel dolap vardı, buzdolabı yoktu. Zaten evler bir tane odaydı, bir mutfak ufacık. Tel dolaba saklanırdı onlar. Günlük alınırdı. Öyle ertesi güne yemek falan yoktu. O gün yenirdi. Aldığımız bir şey. O gün yenirdi. O gün içilirdi yani. Tel dolap vardı. Buzdolap yoktu. Galeta geldi deyip, galeteci geldi, galeteci sepetin içine uzun uzun galeteleri dolduruyordu. Simitçi geldi deyip simitleri dolduruyordu. Ve alırdık, çocuktuk yani, o uzun galeteyi bölerdik. Arkadaşlarımıza da bölerdik. Onlar da yerdi, biz de yerdik. Yani bir simitçiyi biliyorum. Gazetede, şöyle biliyorum gazeteyi, haftada bir gün çıkardı o gazete. Mesela burada cinayet olmuş, burada bir şey olmuş, burada şu haberler var deyip geçerdi. Gazete satışı da öyleydi yani. İbadetliğimiz camiler vardı. Camilere giderdik. Kur'anlara giderdi annem. Bizi de götürürdü yanına, otururduk. Misafirliğe gittiğimizde de annem şey istemeyin sakın, doyurup bizi öyle götürürdü. Biz divanlar vardı eskiden. Divanların üstüne çıkıp oturmazdık. Yerde otururduk ki bu dağınık görünmesin diye. Hırka-i Şerif vardı. Oraya gelirdik, Hırka-i Şerif'te. Anneannem oturuyordu benim. Oradaydık. Hırka-i Şerif'e gelirdik. Oradaki camileri gezerdik. Luna Park vardı. Luna Park'a gelirdik. Orada elvan gazoz içerdik. Bir gazoz vardı. Friko gazoz vardı. Onları içerdik. Öyleydi ve güzel günler gördük yani. Ay çok severdik. Birisi gelse sahurda da bizim evde, biz de kalkalım oruç tutalım beraber deyip çok severdik Ramazanları. Hiç unutmam, çok sıcaklarda karpuz böyle birisi yiyor. Ben annem oruca kaldı, oruç tutmuşum ama gittim ben usulcana yedim karpuzdan. Öyleydi, çok güzeldi. Sonra tuttum orucumu. Annem kızdı bana, böyle olur mu deyip. Oruç tuttuğum için de para verirlerdi. Biz gittiğimiz yerde mendiller vardı. Mendillerin içine para koyarlardı, verirlerdi bize. Bir mendil, öyle parayı öyle çıkarmazlardı. Mendilin içine para verip şeker veya badem ezmesi hangisi olursa verirlerdi bizlere. Ama bayramda tepeden tırnağa giyinirdik. Hiçbir eski bir şey giymezdik. Belediye otobüsü çok azdı, yoktu. Minibüsler vardı, minibüslere binerdik. Şeye gelirdik, Laleli'ye gelirdik. Dershaneye gidiyordum, orada kavram dershanesine. Biraz da yürüyordum aşağı doğru. Oraya gelirdik ve babamın arabası olduğu için o bizi getirirdi. Veyahut da öteki türlü ulaşım olurdu. Araba çok az, araba yok. Laleli'de öyle dışarıdan gelen esnaf hiç yoktu. Yabancı çok azdı, yoktu yani. Hiç yoktu. Kimse yoktu. Laleli esnafı öyle bir şey yoktu yani. Sonra açıldı onlar. Çok severdim. Rami'den geleceğiz. Halam vardı benim. Ali Fakir'in orada bir çeşme vardı. Koşardım onları bırakıp gelirdim, oradan su içerdim. Sonra sola dönerdim halama gitmek için. Ve o çeşmeler şu an Sübyan Okulu'nun yanında. O çeşme. Cami Sümbül Efendi'ye uğrardık. Sümbül Efendi'de dua ederdik. O şekilde giderdik. Sümbül Efendi'yi biliyorum. Hırka-i Şerif'i biliyorum. Camilerimizde de böyle bu şekildeydi. Böyleydi. Geziler düzenledik. Fatih Belediyesi'nde. Gezilere insanları topladım. Götürdüm. 40 kişi götürüp 40 kişi getirirdim. Bursa, Çanakkale,
Edirne, Bilecik, bu uzun bir gezileri yaptık ve götürürdük. Bir de yardımlar yapıyorduk. Yardımda erzak kolileri, kimin ihtiyacı varsa ona veriyorduk. Ona veriyorduk erzakları. Ve kendi yemeğimi yemeyip ben ihtiyaç sahibine götürdüğümü bilirim. O işte bir 15 yıl içinde. 15 yıl için. 2000 değil. Tabii 2000 dediğiniz gibi. 15 yıl. Ve öyleydi, yardımlardı, şeylerdi. Artık durduk böyleyiz, bu kadar. Sokak fotoğrafçısı yoktu. Düğünlere gittiğimiz zaman düğünlerde vardı, resim çekilirdik. Düğünlerde vardı. Bir düğün resmimiz, bu da varmış deyip dururduk yani bizim fotoğrafımız. O zaman güzel elbiseler, saçlar yapılı. Eskiden şeyle sararlardı saçları, limon suyunu sertleştirir ya, bigodiler vardı, bir makineye sokarlardı. O makinelerle veyahut da lüle yaparlardı maşalarla yani. Ben de anneme derdim ki sen gidiyorsun beni de götüreceksin deyip öyle yapardım. Orada kuaförler vardı. Giderdik yani. 81 evet geldim. Şu an orada oturuyorum. Beylikdüzü'nde de evimiz vardır bizim. Ama ben gitmiyorum. Bana Paşa, Yedikule başka geliyor. Eski tarih bunlar. Yarımadayız zaten. Tarih kokuyoruz. Ben bu Paşa'ya geldiğini öp be diyorum, Paşa'ya geldim. Tabii daha başka yani. Her gün, her yıl kendini yenilemek istiyorsunuz. Yenilenmek istiyorsunuz. Aynı kıyafeti giymek istemiyorsunuz. Bir başka kıyafet. Tabii ki bir ev, değişik bir ev. Tabii ki ama eskiye baktığımda ay çok güzel günler geçirmişim diyorum. Bir odada olsa annemin demirden karyolası vardı. Düşünün. Demirden karyola, o çok güzeldi yani. Çok başkaydı. Komşuluk yok artık. Çıkar komşuluğu var. Yedirirsen bir insanlara, işine yararsan iyisin. İşine yaramadığın zaman, şimdikini konuşuyorum, hiç değil. Ama eskiden karşılık gözetilmiyordu. Hiç gözetilmiyordu. Ve güzel dostluklar vardı, güzel insanlar vardı, güzel kişiler vardı. Biz Ermenilerle, Rumlarla ve Müslüman olan komşularımız vardı. Çok güzel günler geçirdik. Evet, paylaşımlarımız çok güzeldi. Birbirimize bir yemek yaptığını annem bana verirdi, götür. Onlar da tatsınlar, yesinler diye. Bir şey yaptığına da çağırırlardı bizleri. O zamanlar öyle çay may yoktu, zeytin falan yoktu. Sonra oluştu. Ondan sonra güzel yani yiyeceği bulamazdım. Ama hepsi vaktindeydi. Yazın domatesin tadı başkaydı, çileğin tadı başkaydı. Kışında başka sebzeler yerdik yani. Vallahi daha çok kahve vardı. Orta kapısı vardı Sümbül Efendi'nin. Ben küçükken kahveler vardı sırayla. O kahvelerde içi şimdi çok güzel yenilendi ama o eski yaşlılığın oturması, orada kahve içmesi, çay içmesi güzeldi, bir bakardık yani. Ama kahveden bir gün bir sefer geçti, ikinciye geçemezdik, ayıp da. Kahvenin önünden geçmek. Ayıp derlerdi. Bu niye geçiyor bir daha? Sümbül Efendi bayağı yenilendi. Güzel oldu medreseler. İçi de çok güzel oldu. Güzel yaptılar. Ama tabii ki bazı şeylerle de fazla oynamayacaksın. O eskiliğinle kalacak. Eskiden çocuğum ufaktı. Onunla beraber uğraşıyordum okullarda. Okula gidiyordu. Onu götürüp getiriyordum. Ama o büyüyünce ben de insanlarla beraber olmayı tercih ettim. Onlara faydam dokunsun, bir iyiliğim olsun diye. Sonra onlarla uğraşmaya başladım. Ben mahallemde şöyle diyeyim, şimdiye kadar hep görevdeydim. Görev yapıyordum. İnsanlara gidiyordum. Kendim alıyordum, cebimden de harcıyordum. Kimin neyi yok, kimin neyi hastası var deyip yaşlılarda daha çok gidiyordum.
Ondan sonra baktım bir iki böyle şeylere, çok beğenmediğim, hiç hoş olmayan bir şeyler oldu. Birazcık uzaklaştım insanlardan. Ve çok yardımım vardır. Beni bilirler, Ali Faki'de herkese yardım etmediğim kimse yoktu. Kafeye gidiyoruz. Yadigar Kafe'ye gidiyorum. Yadigar Kafe'yi çok beğendim. Ben bu sene katıldım. Yeni katıldım 3 ay önce. Çukurbostan'a bayağı mesafem var ama yürüyüp gidiyorum. Orada arkadaşlarımız var. Oturup çorba ikramları var. Çay ikramları, kahve ikramları ve onlarla gidip eskilerden konuşmamız ve çok güzel geliyor bana ve çok memnun oluyorum. O Yadigar Kafe'yi açan başkanımıza da çok teşekkür ederim. İnsanlar bir çorba, bir çay, bir kafe gidemiyorlar. Orada içiyorlar. Allah bir değil, bin razı olsun. Ya Fatih benim için Yedikule olsun, Paşa olsun tarihtir benim için. Her zaman bir yarımada ve gerçekten bizim Fatih gibi hiçbir yerde yok tarih. Hiçbir yerde yok. Bizim tarihimiz, Fatih'imiz başka diyorum. Nefes aldığımız yer başka, denizimiz başka, hastanelerimiz yakın ve bunlar bizim için çok özel. Ben Yarımada'yı bırakıp gitmem başka yere. İstediği kadar lüks olsun, istediği kadar şey olsun, hayatta gitmem.